Gerçek mutluluk neden hep zamanla gelir? Neden mutluluk olayları hep en sonlara kalır? Neden istediğimiz şeylere kavuştuğumuzda bile içimiz tam olarak dolmaz? Bugün bu soruların cevabını arayacağız. Eğer sen de mutluluk neden bekliyor diye merak ediyorsan bu video tam sana göre. Çünkü gerçek mutluluk çoğu zaman zamanla gelir. Ama nedenini anladığın anda ise her şey değişir. Merhaba, ben Sibel. Bu kanalda ruhsallık, bilinç ve kalbin dilinden konuşuyoruz. Bugün mutluluk denen o gizemli misafirin neden hep geciktiğini, aslında neyi beklediğini ve seni nasıl hazırladığını konuşacağız. Hem içsel bir bakış hem de pratiklerle. Ve videonun sonunda küçük bir zihin alıştırması yapacağız. Hadi başlayalım o zaman. Öncelikle mutluluğun bir hediye değil, bir sonuç olduğunu söyleyerek başlayalım. Çoğumuz mutluluğu dışarıda arıyoruz, değil mi? Yeni bir ilişkim olursa mutlu olurum. Yeni ve güzel bir işim olursa ya da hayalimdeki eve kavuşursam kesin mutlu olurum. Yani mutluluğum bunlara bağlı. Sanki sihirli bir kutu var ve o kutunun kapağı açılınca içinden mutluluk çıkacakmış gibi. Oysa kaçırdığımız çok önemli bir şey var. Gerçek mutluluk dışarıdan gelen şeylerde değil, içimizde yetişir ve yeşerir. Yani mutluluk bir olay değildir. Bir yolculuğun sonucudur aslında. Bu yüzden çoğu zaman zamanla gelir mutluluk. Çünkü ruhumuz, bilinçaltımız ve hayatımız birbiriyle uyumlanmak için zamana ihtiyaç duyar. Örneğin bir sınavın var. Bu sınavı geçersem bunu kutlayacağım ve çok mutlu olacağım diyorsun. Ama o sınavı gerçekten geçtiğinde bile tatmin olmuyorsun. Yani bunu çoğu zaman ben de hayatımda yaşıyorum. Eğer şu olursa mutlu olacağım. Bu olursa kesin mutlu olacağım ve bunu kutlayacağım gibi. Ama o şey olduğu zaman onu kutlamayı es geçiyorum. Ya da tatmin olmuyorum. Sanki başka bir şeyin daha olması gerekiyormuş gibi hissediyorum. Eminim sen de öyle hissediyorsun. Neden böyle oluyor biliyor musun? Çünkü elde ettiğimiz bu başarılar ruhen veya kimlik olarak tarafımızca tam olarak özümsenemiyor. Yani o başarıyı sanki bizim değilmiş gibi de hissedebiliyoruz bazen. Çok yaman bir çelişki aslında. Şimdi mutluluğun neden geciktiğini biraz daha açalım. Birincisi, mutluluk hazırlık ve olgunluk gerektiren bir şeydir. Sorumluluk ve farkındalık ister. Kalbin genişlemeye, zihnin olgunlaşmaya ihtiyaç duyar. Mutluluğu tam anlamıyla yaşayabilmek için. O yüzden de bu bahsettiğim şeyler zamanla olacağı için evren seni önce sınar bir takım sınavlarla, sonrasında ödüllendirir. İşte mutluluğun geç gelmesinin sebeplerinden birisi budur. Diğer konu eski yaralar ve inançlarla ilgili. Yani döndük dolaştık yine bilinçaltına geldik. Bilinçaltı programlarımızın yani meta programlarımızın önemini her videoda vurgulamaya çalışıyorum. Ve bilinçaltının önemini hayatımda hissetmeye başladıktan ve onu dönüştürmeye başladıktan sonra hayatımda gerçekleşen dönüşümler ve mutluluğu hissetme oranımın ne kadar arttığını anlatamam. Bilinçaltınızdaki programlar bazen size şöyle der: ben buna layık değilim. Bu şekilde bir program vardır bilinçaltınızda ta çocukluğunuzdan gelen. Bir şeyi çok istersin, mutluluğunu buna bağlarsın ama istediğin o şey geldiğinde onun gerçek olduğuna inanmazsın. Bu bilinçaltı düzeyde yaşanan bir şeydir. Yani kendini ona layık görmezsin. Bu benim değil dersin. Bu başarı benim değil. Ben bunu hak etmiyorum. Bu mutluluğu hak etmiyorum dersin. İşte bunun gerçek olduğuna inanmak için öncelikle içindeki yani bilinçaltındaki o eski hikayeleri iyileştirmek zorundasın. Üçüncü madde öğrenme ve deneyim üzerine. Hayat bize bazen gerekli dersleri vermek için bir takım gecikmeler yaşatır. Bu dersler bizde mutluluğu kalıcı kılacak olgunluğu oluşturur. Diğer madde ise uyum ve zamanlama. Yani evrenin ritmi. Biliyorsun ki evrende her şey şahane bir ritim içinde akar. Doğru kapılar her zaman en doğru anlarda açılır. Senin görevin
o kapıda beklemek değildir. Kapıya doğru yürürken olgunlaşmaktır. Sana kendimden bir örnek verebilirim bununla ilgili. Yıllarca hayalini kurduğum bir isteğime kavuştuğum anı hep hayal ettim. Aslında isteğimi hayal ederken bir taraftan da ona kavuştuğum anı hayal ettim. Sonra o isteğim gerçekleşti ve ben çok mutlu oldum. Havalara uçtum. Değil tabii ki. O isteğim gerçekleştikten sonra içimde çok ilginç bir boşluk oluştu. Nedenini asla anlayamadığım bir boşluk ve tatminsizlik. Başlarda bu bana çok garip geldi. Anlamlandıramadım bir türlü. Fakat sonraları anladım ki çok istediğim o şey aslında beni daha sabırlı, daha sorumlu biri yaptı. Sorumluluk sahibi biri yaptı. İlişkimdeki sınırlarımı belirledi. Kendime daha çok vakit ayırmamı ve kendimi daha iyi tanımamı sağladı. Yani mutluluk anı aslında olayın kendisi değil, kişisel dönüşümümün bir sonucuydu. Umarım anlatabilmişimdir. Mesela şu anda sen de bunu düşünebilirsin. Hayatındaki hangi gecikme seni daha başka biri yaptı mesela? Peki dersen ki bana uygulanabilir somut pratikler ver. Tabii ki veririm. Örneğin ilk pratik kendini hazırlamak. Kendini mutluluğa hazırlamak ne demek? Her sabah güne başladığında sadece 5 dakikanı ayırarak bir hazır olma ritüeli yapacağız. Sabah gözümüzü açtığımızda belki daha yataktan çıkmadan derin bir nefes alacağız. Niyetimizi söyleyeceğiz. Fısıldayarak içinden ya da yüksek sesle fark etmez. Ve sonrasında bugün de bir adım atıyorum diye tekrarlayacağız. Bunu düzenli olarak yaptığımız zaman bilinçaltına hazırım mesajı gönderir. Ne kadar etkili bir şey olduğunu denemeden anlayamazsın. Nereden mi biliyorum? İkinci pratik eski inançlarla çalışmak. Az önce bahsettiğim gibi bilinçaltındaki programlar hayatını yöneten her şey aslında. Burada yazılı olarak da alıştırma yapabilirsin. Örneğin mutluluğunu bağladığın ve gecikme yaşadığın bir konuda ben layığım cümlesini tertemiz, bembeyaz bir kağıda 21 gün boyunca yaz. Dilediğin kadar yaz. Seni ne kadar tatmin ediyorsa yaz. Bir kere bile yazsan yeterli aslında ama istersen daha da fazla yazabilirsin. Burada sayılara takılma. Başına ben nokta noktaya layığım. Artık ne istiyorsan bunu da yazabilirsin tabii ki. Bunu en az 21 gün boyunca yaz. Sonra değişikliği gör. Burada elbette ki mucizelerden bahsetmiyorum. Sıradan ritüellerden bahsetmiyorum. Burada bahsettiğim şey aslında bilinçaltını hazırlamak. Oradaki o programları değiştirmek. Bu yüzden bu çalışmalar çok önemli. Yani aslında sen layığım desen de bilinçaltın buna inanmadığı sürece o şeye kavuşamazsın. Ve zamanla inancını değiştirecek şey de bilinçaltını inandırmaktır. İşte bu ritüelleri de bu yüzden yapıyoruz. Yoksa farklı ritüellerle karıştırmayın lütfen. Şimdi geldik diğer pratiğe ve bence bu en önemlisi. Benim de hayatımda çoğu kez atladığım bir konu. Çok da hızlandırıcı bir teknik bu aynı zamanda. Yani yavaş giden sürecinizi çok hızlandıracak bir teknik. Küçük zaferleri kutlamak çok önemli. Küçücük bir şey bile başarmış olsanız ya da küçücük bir şey bile olsa hayatınızda bunu kutlayın. Artık ne şekilde kutlarsınız bilmiyorum. Size kalmış tabii ki. Ama kendinizce bunu mutlaka kutlayın. Çünkü bu kutlama işi bilinçaltınıza bir ödül olarak yansır. Yani küçük başarıları bilinçli olarak kutlamak beyni ödüllendirir. Sadece mutluluğa kavuşmanız değil, aynı zamanda bu mutluluğun sürdürülebilir olmasını da sağlar. Bir yöntem daha eklemek istiyorum. Bu benim de sık sık kullandığım bir yöntemdir. Kare nefes tekniğini kullanacağız burada. Kare nefes tekniğinde şöyle bir şey yapıyoruz. Derin bir nefes alarak 4'e kadar sayıyoruz. Yani 1, 2, 3, 4 diye derin bir nefes alıyoruz. Yavaşça. Sonrasında o nefesi 4 saniye içimizde tutuyoruz. Bu arada gözlerimiz kapalı. 4 saniyede nefesimizi tekrar veriyoruz. 4 saniye bekliyoruz. Yani 4-4 yapacağız. 4 alıyoruz, 4 bekliyoruz. 4 veriyoruz, 4 bekliyoruz. Bunu en az 2 kez tekrar ettikten sonra seni mutluluğa götüreceğine inandığın o şeyin gerçekleştiği anı hayal et. O anı yaşa. O anın içine gir. Ama sadece bu da değil. Biraz daha ileri gideceğiz ve o anı
kutladığın anı da hayal et. Yani dileğin gerçekleşiyor. Bunu hayal ediyorsun ve sonrasında gerçekleşen ve seni mutlu eden o şeyi kutluyorsun. Sevdiklerinle, mesela ailenle, artık kimle kutlamak istiyorsan. Bunları hayal et, o anları hayal et. Yani bu ödül kısmı çok önemli aslında. Sadece mutluluğa kavuşmak değil ya da sadece istediğin şeye kavuşmak değil. Kendini ödüllendirme kısmı çok önemli. Bunu da bu meditasyona, bu kısacık küçük meditasyona mutlaka ekle. O anı hisset. Bu neden önemli? Bu gelecekle uyum sağlaman için çok ama çok önemli. Bir video paylaşmıştım bir süre önce. Onun linkini şöyle yukarıya bırakıyorum. O videoyu da mutlaka seyret ve aslında orada da biraz bundan bahsetmiştim. Çok da ilgi gören bir video, yani kanalın en ilgi gören videolarından birisiydi aslında. Gelecekle uyum sağlamak, yani o anı yaşıyorsun, hissediyorsun. Şu anda gelecekte olan bir şeyi hissedip zaman kavramını ortadan kaldırıyorsun. Aslında sen onu o anda yaşıyorsun gibi. Ne demek istediğimi o videoyu seyrettiğinde çok daha iyi anlayacaksın. Evet, özetle mutluluk gecikir. Çünkü seninle birlikte olgunlaşmak, iyileşmek ve uyumlanmak ister. Bu gecikme senin için bir ceza değildir. Bir hazırlık sürecidir. Bugün atacağın küçücük bir adım, yarının kalıcı mutluluğunu inşa eden yoldaki yapı taşlarından birisi olacak. Ve sen bugün ilk adımı aslında şu şekilde atabilirsin. Yorumlar kısmına "Ben buna layığım" yaz. Ben buna layığım yaz ve bu video senin bu yolda attığın ilk adımın ilk taşı olsun. Hep birlikte yorumlar bölümüne yazalım. Ben buna layığım. Ben videonun altına ilk olarak kendim yazarak ve sabitleyerek başlayacağım. Çünkü biz gerçekten mutluluğu hak ediyoruz. Video hoşuna gittiyse beğen tuşuna bas, kanala abone ol ve videoyu bir arkadaşınla paylaş. Belki o da kendisini bekleyen bir mutluluğun eşiğindedir. Kim bilir? Umarım faydalı bir video olmuştur. Bu kanalda spiritüel içerikler üretmeye devam edeceğiz. Ve Sibel Özgür Style kanalında da fiziksel özelliklerimizi parlatmak ve auramızı parlatmakla ilgili videolar çekmeye devam ediyoruz. O kanalın da linkini yukarıya bırakıyorum. Takip etmeyi unutma. Böylece hem içten hem dıştan parlayacağız. Çünkü biz buna layığız. Seni seviyorum. Kendine iyi bak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kal.